Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Çok hafif ve çok lezzetli ve görsel olarak da çok harika bir tatlı. Çöl gülü tatlısını nasıl yapmışım? Buyurun hemen başlayalım. Kabımın içerisine 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı su, 2 adet yumurta sarısı ekliyorum ve öncelikle sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine 50 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağını da ekledikten sonra unumu ekliyorum. Toplamda bu tarif için 3 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde ekleyelim. Unu ekledikten sonra üzerine 1 silme çay kaşığı kabartma tozu ve yarım çay kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Undan bir miktar daha ilave ettikten sonra spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurum homojen bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Hamuru yoğurduktan sonra sizlerle kıvamını paylaşıyor olacağım. Hamuru 1-2 dakika boyunca özleşene kadar yoğurdum. Hemen toparlayıp sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak bir kıvamda değil, orta yumuşaklıkta bir kıvamı var. Borcamın içerisine yerleştiriyorum ve üzerini kapatıyorum. Sadece 10 dakika dinlendirmemiz yeterli. Hamurumuz dinlenirken şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tencerenin içerisine 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı su ekliyorum. Limon tuzu veya limon suyu kullanmıyoruz. Şekeri ve suyu karıştırdıktan sonra ocakta kaynamaya alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 2-3 dakika kaynattım ve ocaktan aldım. Soğuması için kenara alıyorum. Bezemiz de 10 dakika dinlendi. Hamuru masaya alıyorum ve elimle toparlıyorum. Hamuru un serpmiş olduğum masada toparladım. Bir beze haline getirdim. Bezeyi masaya alıyorum ve öncelikle elimle büyütüyorum. Daha sonra da oklava yardımıyla büyütmeye başlıyorum. Hamurun ne kadar incelikte olması gerektiğini hamuru açtıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Hamuru açarken sadece kenar kısımlarına baskı uyguluyorum. Orta kısmına dokunmuyorum. Hamuru açabildiğim kadar açıyorum. Eğer tek bezeyi açmakta zorlanırsanız 2 eşit parçaya ayırarak açabilirsiniz. Hamuru büyütebildiğim kadar büyüttüm. Gördüğünüz gibi bu şekilde ince olması bizim için yeterli. Hamuru kesmek için bir su bardağı kullanıyorum. Bardağın uç kısmını una batırdım. Ve gördüğünüz gibi kalıp şeklinde basarak hamuru parçalara ayırıyorum. Eğer sizin kurabiye kesiciniz varsa o aparatları da kullanabilirsiniz. Hamurun fazla olan kısımlarını elimle toparlıyorum ve beze haline getiriyorum. Onu daha sonra tekrardan şekil vererek kullanacağım. Tatlımız 5 katlı olacak. Gördüğünüz gibi öncelikle her kata un serpiştirip orta kısmına da su ile çizgi çekiyorum ki birbirine yapışsın. Bu şekilde hamurları beşli grup olacak şekilde düzenliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilir. Son hamurumu da unladıktan sonra
Elimde gördüğünüz aparatla orta kısmına baskı uyguluyorum ve tüm katların yapışmasını sağlıyorum. İlk hamuruma şekil verdim. Bunu kenara alıyorum ve kalan hamurların tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde tarifim hakkında kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk bezenin şekillerini verdikten sonra ikinci bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Videoyu uzun tutmamak için bu aşamaları çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Hamuru açarken istediğiniz kadar un kullanabilirsiniz. Tadında ve dokusunda herhangi bir değişiklik olmuyor. Gördüğünüz gibi hamuru açtıktan sonra bardakla kesiyorum. Ve hamuru 5 kat olacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Her bir aşama çok önemli. Bu aşamaları atlamadan yapalım. Hazırlamış olduğum beşli grup hamurları gördüğünüz gibi orta kısımlarından aparatla bastırdım. Ve tatlılarımın tamamına son şeklini veriyorum. Daha sonra da pişirme aşamasına geçiyorum. Ve artık hamurlarımızı kızartmaya başlıyorum. Tencerenin içerisine derin olacak şekilde yağ doldurdum ve iyice ısıttım. Tatlımızı kızartırken mutlaka yağın iyice ısınmış olması gerekiyor. Bunu anlamak için de tahta kaşıkla gördüğünüz gibi test yapıyorum. Yağım iyice ısınmış. Hemen içerisine tatlımdan 3 tane koyuyorum. Hamurumuzda yumurta bulunduğu için yağımızın içerisinde köpürmeler meydana geliyor. O yüzden tatlımızı 2-3 tane olacak şekilde kızartalım. Hamurlarımızı koyduktan sonra kenar kısımlarından gördüğünüz gibi çatalla dürtüyorum ki katlarımız iyice ayrılsın. Hamurların altı da üstü de nar gibi kızarana kadar güzelce kızartıyorum. İlk hamurlarım kızardı. İyice süzdürdükten sonra tabağıma alıyorum. Ve kalan hamurları da aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurları koyduktan sonra öncelikle yağımız köpürüyor. Daha sonra da herhangi bir taşma olmadan eski haline geri dönüyor. Kızartma tencereniz mutlaka derin olsun. Hamurlarım güzelce kızardı. Hemen bunları da süzerek alıyorum. Tatlıların tamamını kızarttım. Gördüğünüz gibi sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde bile çıtır çıtır yiyebileceğiniz harika bir lezzeti var. Hepsi de birbirinden güzel oldu. Tatlılarımı dikkatli bir şekilde soğumuş olan şerbetin içerisine atıyorum. Ve üzerlerine şerbet gezdiriyorum. Arkalı önlü ters çevirdikten sonra bu kadar şerbette kalması yeterli. Fazla şerbetini süzdürerek tatlımı sunum tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi şerbetimiz de kıvamlı bir şerbet oldu. Bu kıvama geldiyse olmuş demektir. İlk tatlılarımı sunum tabağıma aldıktan sonra kalan tatlılarımı da aynı şekilde şerbete buluyorum.
Çöl gülü tatlılarımız artık hazır. Gördüğünüz gibi harika görünüyorlar. Sizlere yakından ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Katlarımız kat kat ayrılmış durumda. Nefis çıtır çıtır bir tatlı oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak inanılmaz beğeneceğiniz bir tatlı. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.